Beyler bayanlar, sevgili çocuklar, Sihirli Mutfak 01 kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün çocukların, gençlerin, hatta büyüklerin de hepimizin sevdiği ne yapacağız evde? Hep birlikte güzel bir smash burger yapacağız. Yapımı çok kolay ve basit. Aşağıya malzemeleri videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdi videomuza geçiyoruz. Hepinize de iyi seyirler diliyorum. Soğanlarımızı şöyle halka halka ince ince kesiyoruz. Bu sefer soğanlarımızı karamelize ben etmeyeceğim. Çiğden de koyabilirsiniz veya etin üzerinde de biraz pişirip de yapabilirsiniz. Evet, soğanlarımızı doğradık mı? Doğradık. Hemen arkasından şöyle güzel bir hamburger ekmeğimiz var. Bu hamburger ekmeğimizin şöyle alt tabanına biraz tereyağı sürüyoruz. Güzelce bir yedirelim her tarafına. Evet, ekmeğimizin her tarafını güzelce alt tabanını tereyağıyla kapladık. Şimdi ikinci ekmeğimizi de aynı şekilde güzelce sürüyoruz. Evet, ikinci ekmeğimize de sürdük. Hemen bunları daha önceden altını açmış olduğumuz tavaya şu şekilde koyuyoruz. Biraz gratine olsunlar, çıtır olsunlar. Evet, yaklaşık 3 dakika falan geçti, görüyor musunuz? Mis gibi tereyağlı ekmeğimiz böyle gratine oluyor. Bunlar şimdi olurken hadi biz etimizin başına geçelim. Ve etlerimiz de burada 2 tanesini hemen avucumda yuvarlıyorum tekrardan. Ve daha önceden ısıtmış olduğumuz döküm tavamıza yuvarlıyorum. Ve bunları da güzelce pişsin diye üzerine şu şekilde bastırıyorum. Veya herhangi bir spatula da olur. Şu şekilde bastırıyoruz. Şöyle bastırmaya devam. Şöyle uçlarına. Şimdi sıra bunda. Şöyle korkmayın. Yapışmaz, döküm tava. Altına çok az bir yağ koydum. Şekline takılmayın. Şekli önemli değil, lezzeti önemli burada. Altı tamamen açık döküm tavamızın. İncecik böyle şahane bir burger elde edeceğiz. Şu anda pişme aşamasındayken dikkat ettiyseniz hiçbir baharat, ekmek vesaire koymadık. Bu aşamada tuzu, arkasından da çekme karabiber. Bakın bu önemli, normal toz karabiber kullanmayın lütfen. Tadını bozuyor. Tecrübeyle sabit. Bu şekilde pişmeye bırakıyoruz. Şimdi sıra geldi dostlar arka yüzüne. Hemen hop çevirdik. Şimdi sıra geldi buna. Bunu da alalım. Hop. Bunu da çevirdik. Şimdi aynı şekilde bu yüzüne de tuz, arkasından da çekme karabiber. Ve artık sona doğru yaklaşırken karabiberli güzel şöyle bir füme etlerimiz var. Bunları da kenara koyalım. Bunlar da biraz böyle bir rengi dönsün. Böyle atalım kenara. Mis gibi pişmeye devam ediyorlar. Ekmeğimizin altını da kapatalım. Evet, sona doğru yaklaşırken hemen üstlerine birer tane cheddar peynirimizi bırakalım. Şu füme etlerimizi de hop şöyle bir çevirelim. Of. Mis gibi kokmaya başladı. Bu füme etleri pişirmek zorunda değilsiniz tabii ki, ama ben pişmiş salamı da özellikle pişirdiğim zaman daha çok hoşuma gidiyor. Şuraya bakar mısınız? Peynirler şimdiden kendini bırakmaya başladı. Şahane. Evet, etlerimiz de olurken nar gibi şöyle kızarmış ekmeklerimizin üzerine de soslarımızı ilave edeceğiz. Bu tabii ki tamamen sizin isteğinize kalmış. Bu soslar değişkenlik gösterebilir. Ben en alta barbekü sosu biraz is tadı versin diye koyuyorum. Aynı şekilde diğerinin de altına barbekü sosu tekrardan ilave ediyorum. Hemen üzerine bir kat eritmeden direkt koymuş olduğumuz cheddar peynirlerimizi koyuyoruz. Şuradan etlerimizden bir tane alacağız. Artık piştiler. Hemen şöyle üzerine ilave ediyoruz. Demircim, üzerine soğan herhangi bir şey istiyor musun? Soğandan bir tane istiyorum. Şöyle bir halka yeterli mi soğandan? Yeterli. Bir de mayonez, bir de ketçap, bir de barbekü sos yeterli. Tamam. Bu kadar soğan yeter mi? Biraz daha ilave edeyim mi? Yok, yeterli. Yeterli. O zaman senin şöyle güzel ekmeğinin üzerine hemen bir ketçapımızı ilave ediyoruz. Mayonez de istemiştin değil mi? Mayonez de istemiştim. Tamam. Bunu da koyduk. Şimdi mayonezimizi de hemen üzerine
ilave ediyoruz. Bu soğanları pişirecektim ben. Yalnız planda değişiklik oldu. Pişirmekten vazgeçtim. Bu arada çok güzel bir cheeseburger yapmıştık yine. Onun da tarifini sağ üst köşeye bırakıyorum. Onu da oradan izleyebilirsiniz. Hemen şuradan çatalımızla üstüne bir güzel bir kaburga ilave ediyoruz. Ve ne yapıyoruz? Üstünü kapatıyoruz. Bakar mısınız şuna? Yeme de yanımda yat. Kendiminkini de hemen yapayım. Şöyle etimi ilave ediyorum. Üstüne bir kat füme eti ilave ediyorum. Biraz soğan ilave ediyorum. Şuradan hemen acı jalapeno biberinden ilave ediyorum. Çok az. Ben yakıştırıyorum. Herkes sevmeyebilir ama şöyle güzel bir lahana turşusu var. Ev yapımı. Mis gibi. Bundan da üzerine ilave edeceğim. Hamburger olmaz demeyin ama kesinlikle çok keyifli oluyor. Şimdi üst kapağına da yine bir barbekü sosu geçiyorum. Ben çok sevdiğim için. Biraz hardal ilave ediyorum. Ve bunu da alıyorum. Güzelce bir yayıyorum. Şimdi bunun da üzerini kapatıyorum. Bakın 100 gramdan çıkan hamburgere bakar mısın? Kat kat. Biraz sonra tadım için beraberiz. Evet, en mutlu ana geldik. Şöyle biraz yaklaşır mısın? Ya bu nasıl bir şey oldu ya? Nasıl bir şey oldu ya? Mis gibi. Şöyle düğün pastası gibi. Hemen bir keselim. İçini de gösterelim. Bakar mısınız? Mis mis. Şimdi müsaadenizle bir tadına bakıyorum. Oğlum sen de yiyebilirsin bu arada. Tamam. Hiç yanına patates vesaire kızartmadık. Tekrardan bir daha bir tadımlamak istiyorum. Lahana turşusunu mutlaka deneyin derim. Gerçekten farklı bir hava katmış, farklı bir lezzet. Normal hamburger, steak burgerler dediğimiz burgerlerden biraz daha farklı. Farkı pişerken üzerine baharatların atılması. Gerçekten yerken böyle et yediğiniz belli. Demir Bey sen ne diyorsun? Beğendin mi? Nasıl Efso olmuş? diyorum. Efso diyorsun. Evet. Şahane gözüküyor seninkisi de. Tabii ki bu malzemeleri siz de değiştirebilirsiniz ama genel geçer kural bu tarz smash burgerlerin içerisine domates vesaire pek kullanılmıyor. Çünkü sulandırdığı için o tarz bence hiç toplara girmeyin. Tabii ki zevk sizin. Bu malzemeler olacak diye bir kural yok. Bu arada bunun içerisine közlenmiş al biberler var. Onlardan da koyabilirsiniz. O da kesinlikle çok keyifli. Evet sevgili dostlar, ne diyoruz her zamanki gibi? Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, aşağıda yorum yapmayı ve kenarda hani bir tane zil butonu var ya, bastığınız zaman çring diye böyle bir tane ses geliyor. O zaman ben videoları yüklediğimde size de bildirim gitmiş oluyor. Bilmeyenler için söylüyorum. Onu basmanızı rica ediyorum. Destekleriniz bizim için çok önemli. Çünkü sizin desteklerinizle, yorumlarınızla biz motive oluyoruz. Bu bizim için önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.